Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda tavşanımızın birleştirmesini yapmıştık. Bu videomuzda da kalan parçalarını, elbisesini, tokasını ve ayakkabısını yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Tavşanımın elbisesiyle devam ediyorum arkadaşlar. Kırmızı iple yapacağım ben. İlk olarak 34 tane zincir çekiyorum. İpimi bağladım. 34 zincir çekiyorum. ...34 zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi 11. zincirden devam edeceğiz. Yani sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. zincirime batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde zincirimi tamamlayana kadar sık iğne yaparak devam ediyorum. On birinci zincirimden başlayarak her bir zincir üzerine bir sık iğne yaparak toplam 24 sık iğne yaptım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen zincirimin dibine bir sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnemi çift batarak arttırma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Bu zincirimin sonuna kadar arkadaşlar bir sık iğne, bir arttırma olarak devam ediyorum. Bir sık iğne, bir arttırma olarak sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Sıra sonunda da toplam 36 tane sık iğnem oldu. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Ve hemen buradaki ilk sık iğneme batıyorum. Şöyle göstereyim. Hemen ilk sık iğneye batarak devam ediyorum. Bu sırada arttırma yapmadan her bir ilmeğe bir kez batarak 36 sık iğnemizi örüyoruz. ...36 sık iğnemi ördüm. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Yine bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Bu sırada da 2 sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Hemen zincirimin dibindeki ilk sık iğneye batarak
devam ediyorum. 2 sık iğne, bir artırma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 2 sık iğne, bir artırma olarak devam ediyoruz. İki sık iğne, bir arttırma olarak sıramı tamamladım arkadaşlar. Bu sıra sonunda da toplam 48 tane sık iğnem oldu. Bir zincir çekip 4. sıraya geçiyorum. Döndüm ve 6 sık iğne örüyorum. İlk sık iğneden batarak 6 sık iğne örüyorum. Altı sık iğne ördüm. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Altı zincir çektim arkadaşlar. Alttan 12 sık iğne sayıyorum. ...12 sık iğne saydım. 13.'ye batıp sık iğne yapıyorum. Burada kol yerlerini oluşturuyoruz arkadaşlar. Sık iğne yaptım. Bu ilk yaptığımla beraber 12 tane sık iğne örüyorum. İkinci sık iğnem. Şöyle 3. sık iğnem. Bu şekilde 12 sık iğne örüyorum. On iki sık iğne ördüm. 6 zincir çekiyorum. Altı tane zincir çektim. Yine alttan 12 sık iğne sayıyorum. On iki sık iğne saydım arkadaşlar. 13. sık iğneme batıp buraya sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne yaparak devam ediyorum. Altı sık iğne yaparak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bir zincir çekip devam ediyorum. Burada yaptığım 6 sık iğnemin üstüne 6 tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnelerimi yaptım. Zincire geldim arkadaşlar. 6 zincir çekmiştik buraya. Bu zincirlerimin her birine bir kez batarak 6 tane sık iğne yapıyorum. Altı zincirimin üstüne 6 sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi bu araya 12 tane sık iğne yapmıştık. Bu 12 sık iğnemin her birine bir kez batarak yine 12 sık iğne örüyorum. On iki sık iğnemi örüp zincirlerime geldim. Bu 6 zincirimin üstüne de 6 sık iğne yapıyorum. Zincirlerimin üstüne 6 sık iğne yaptım. Şimdi burada kalan 6 sık iğnemi örüyorum.
Bu şekilde arkadaşlar sıramı tamamladım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bu bizim 6. sıramız arkadaşlar, yapacağımız olan. 6. sıramda da 36 tane sık iğnem var şu an. Bu 36 sık iğnemin içine çift ikili trabzan yaparak arttırma yapacağım. Şu şekilde arkadaşlar 2 zincir çektim. İpimin üstüne alıyorum. Hemen dibindeki sık iğneme batıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. İkisini bir alıyorum. İkisini de birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı sık iğnenin içine batarak ikili trabzan yapıyorum. Diğerine geçiyorum. Buna da çift batarak ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde arkadaşlar her bir sık iğneye çift batarak ikili trabzan yapıyoruz. Her ilmeğin içine çift ikili trabzan yaparak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi birleştireceğiz burada. Hemen buradan ilk sık iğneme batıyorum. İlmek kaydırma yapıp birleştiriyorum. 2 zincir çekip devam ediyorum. Şimdi 7. sıradayız arkadaşlar. 7. sırada her bir ilmeğe bir kez batarak 72 ikili trabzanımızı tekrarlıyoruz. İpimin üstüne aldım. Hemen aynı yere batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geçip ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine yine ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir ilmeğe bir kez batarak ikili trabzan örüyoruz. Her bir ilmeğe bir kez batarak 72 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Hemen şu şekilde şöyle göstereyim. İlk sık iğneme batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar. Başlarda 2 tane zincir çekiyorduk ve aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorduk. Bunların tam ortasındaki ilmeğe ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İpimin üstüne alıp tekrar aynı yere batıyorum. Ve devam ediyorum. Birleştirmeleri hep bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi 8. sıradayız. 17. sıra sonuna kadar toplamda 10 sıra boyunca 72 tane olan ikili trabzanımızı tekrarlıyoruz. Bu şekilde 10 sıra boyunca düz bir şekilde devam ederek 72 ikili trabzanımızı tekrarlıyoruz. On sıra boyunca her bir ilmeğin üstüne bir kez batarak ikili trabzan yapıp sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle burada son sık iğnem kaldı. Sıra sonunu göstermek istiyorum. İpimi aldım. Son sık iğneme batıp ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra burada ilk yaptığım sık iğneme batıyorum. Arasından geçirip ilmek kaydırma yaptım. Şimdi son sıramız. Bu sırada ters sık iğne yapacağız. Bunun için bir zincir çekiyorum. Normalde biz bu tarafa doğru devam ediyorduk. Şimdi tam tersi yönde devam edeceğiz. Hemen
Şöyle tekrar göstereyim. Zincirimi dibine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Batıp sık iğne yapıyorum. Böyle ters yönde ilerleyerek sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar ters sık iğne yaparak bu sıramızı da tamamlıyoruz. Ters sık iğne yaparak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi bitiriyorum. Hemen ilk battığım yere batıp ilmeğimin içinden geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bir zincir çekip ipimi koparıyorum. İpimi tığımın içinden geçirdim. Sıkılaştırıyorum. Bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Şimdi bu ipi içeride kaybedeceğim. Bunun için herhangi bir yerden tığımı batırdım. İpimi alıyorum içeriye. Tekrar zincir çeker gibi içinden geçirip düğüm atıyorum. Bir kez daha aynı işlemi yapıyorum. Fazla kalan kısmı da koparıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bebeğimin elbisesini tamamladım. Buraya da ben kendim düğme yaptım arkadaşlar. İğneyle düğme yapıp diktim. Şu şekilde bebeğimize giydirdikten sonra böyle kapatıyoruz. İsterseniz farklı bir düğme de kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle iğneyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde elbisemizi tamamladık. Şimdi ayakkabısına geçiyoruz. Tavşanımın ayakkabılarıyla devam ediyorum arkadaşlar. Sihirli halka yapıyorum. Halkamın içine 6 sık iğne yapıyorum. Altı sık iğnemi yaptım. Halkamı sıkıştırıyorum. Şimdi ilk yaptığım sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip üst sıraya geçiyorum. Şimdi hemen zincirimin dibine batıyorum. Aynı yere batıp sık iğne yaptım. Tekrar aynı yere batarak arttırma yapıyorum. Bu şekilde ilmeklerime çift batarak 6 olan sık iğnemi 12'ye çıkarıyorum. İlmeklerime çift batarak 12 sık iğne ördüm. Hemen ikinci sıramdaki ilk sık iğneme batıp tekrar ilmek kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Üçüncü sıramızda da bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Hemen ilmek kaydırma yaptığım sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Diğerine geçip bir arttırma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Diğerine geçip çift batarak arttırma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Bir sık iğne bir arttırma yaparak sıra sonuna geldim. Sıra sonunda toplam 18 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Bu sırada da 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. Hemen ilk sık iğneme battım. İlmek kaydırma yaptığım yere batıyorum. Bir sonrakine geçip sık iğne yapıyorum. Üçüncü sık iğneme çift batarak
arttırma yapıyorum. Tekrar 2 sık iğne örüyorum. 3. sık iğnemi arttırma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonunda toplam 24 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. İki sık iğne bir arttırma olarak sıra sonuna geldim. Birleştirmemi yapıyorum. Bir zincir çekip üst sıraya geçtim. Şu an toplamda 24 tane sık iğnemiz var. 2 sıra boyunca arttırma yapmadan bu 24 sık iğnemizi örüyoruz. Arttırma yapmadan 2 sıra boyunca her bir ilmeğe bir kez batarak 24 sık iğnemizi örüyoruz. İki sıra her ilmeğe bir kez batarak 24 sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi 9 tek sık iğne örüyorum. 9 sık iğne örüyorum. Dokuz sık iğne ördüm. Şimdi azaltmalara başlıyoruz. 3 kez azaltma yapacağım. Bu şekilde ilmeklerimin tek kanadını alarak azaltmamı yapıyorum. Diğerine geçip aynı şekilde ikinci azaltmamı yapıyorum. Üçüncü kez azaltmamı yaptım. Bu şekilde 3 kez arka arkaya azaltma yapıyoruz. Daha sonra 9 sık iğne örüyorum. Dokuz sık iğne ördüm. Sıra sonuna geldim. Ve birleştiriyorum. İlmek kaydırma yaparak sıramı birleştirdim. Bir üst sıraya geçiyorum. Buradaki azaltmaları yapmamızın sebebi de ayakkabının ön kısmını oluşturuyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Yine 9 sık iğne örüyorum. Dokuz sık iğne ördüm. Şimdi burada 3 ilmeğimizi birden azaltma yapacağız. Bunun için de hemen sıradaki ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Diğerinin de aynı şekilde tek kanadını alıyorum. Üçüncü ilmeğimin de tek kanadını alıyorum. İlmeklerimin arasından ipimi geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 3 ilmeğimizi birden azaltma yapmış olduk. Devam ediyorum. 9 sık iğne örüyorum yine. Dokuz sık iğne ördüm. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Yine ilmek kaydırma yaparak sıramızı birleştiriyoruz. Bu şekilde ayakkabının ön kısmını oluşturdum. Devam ediyoruz. Şimdi her bir ilmeğe bir kez batarak devam edeceğiz. 3 sıra boyunca azaltma yapmadan her bir ilmeğe bir kez batarak 3 sıramızı örüyoruz. Üç sıra her ilmeğe bir kez batarak sıralarımı tamamladım. İlmek kaydırma yaparak da sıramı birleştirdim. Şimdi son sıradayım. Bir zincir çekiyorum. Elbisede yaptığımız taktikle ters sık iğne yapacağız. Hemen zincirimin dibine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tersi yönde örerek bu sıramızı da ters sık iğne yöntemiyle tamamlıyoruz.
Son sıramı da ters sık iğne yaparak tamamladım arkadaşlar. İpimi de bu şekilde elbisede yaptığımız yöntemle içeride kaybettim. Bu şekilde ayakkabısını da ördüm. Aynı ölçülerde bir tane daha örüyoruz. Ve daha sonra da tokasına geçeceğiz. Tavşanımın ayakkabısının diğerini de ördüm arkadaşlar. Elbisesini de giydirdim. Bu şekilde son olarak tokasını yapacağız. Bunun için ben yine kırmızı ip kullanacağım. Sihirli halka yapıyorum. Halkamı bağlayıp içine bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra ipimi alıyorum. Tığımı, ipimi aldım. Batıp üçlü trabzan yapacağım. Bunun için ilmeğimin birini aldım, ördüm. İkisini birlikte örüyorum ve kalan ikisini de birlikte örüyorum. Bu şekilde 5 kez üçlü trabzan yapacağız. İlmeğimin tekini ördüm. İkisini birlikte ve ikisini birlikte örüyorum. Toplam 5 kez üçlü trabzan yapıyorum. Beş kez üçlü trabzan yaptım. Şimdi sık iğne yapıyorum. Ve bir ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde 5 kez üçlü trabzan yapıyorum. Beş kez üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Bir sık iğne yapıyorum. Ve bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi halkamı biraz sıkıştırıyorum. Bu ipimi dikmek için pay bırakarak koparıyorum. İpimi içinden geçirdim. Şimdi arkadaşlar tam bu orta kısımdan birkaç kez doluyorum. Bu şekilde orta kısma ipimi birkaç kez sıkı bir şekilde doluyorum. Daha sonra da arkadaşlar burada arkada olan küçük ipimle ikisini birbirine bağlıyorum. Elimle düzelterek daha sonra da tavşanıma dikeceğim. Fiyonkumu elimle iyice düzelttim arkadaşlar. Şöyle arkadaki küçük ipi de kestim. İpime iğnemi taktım. Şimdi bunu tavşanıma dikeceğim. Hemen şöyle kulağının ön kısmına buraya sabitliyorum.
Buraya sıkı bir şekilde sabitledim arkadaşlar. Daha sonra son kez iğnemi batırıp herhangi bir yerden çıkarıyorum. İpimi birkaç kez içeride gezdirdikten sonra düğüm atıp koparacağım. Son olarak tokasını da yapıp tavşanımı bitirdim arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.